En dengesiz altı burç. Hayatın dalgalı denizinde kimimiz sakin bir göl misali dingin kalırken kimimiz fırtınalar içinde savrulur. Bugünkü videomuzda ruh hali bir uçtan öbür uca savrulan ve dengesizliği adeta bir yaşam biçimi haline getiren altı burcu konuşacağız. Onların içsel fırtınalarını, ani iniş çıkışlarını ve bu dalgalanmaların arkasındaki astrolojik sırları keşfedeceğiz. Videomuzu izlerken eğer daha önce abone olmadıysanız beğen tuşuna tıklayıp kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hazırsanız dalgaların en hırçınına doğru yol alalım. 6. İkizler Burcu, hava elementinin değişken enerjisini ve Merkür'ün hızlı zihinsel akışını taşır. Sabah uyandığınızda neşeyle güne merhaba der, akşamleyin küçük bir söz parçasına kalbi darılır. Ruh halleri, 4 mevsimin bir günde yaşanması gibi inişli çıkışlıdır. Bir an gülüp şairane notlar karalarken, ertesi an gölün sakince bekleyişini bile tahammül edemez. Astrolojik haritalarında Merkür'ün akıcılığı, bu burcu kelimelerin uçuştuğu bir rüzgar gibi kuşatır. Duyguları ve düşünceleri arasında incecik bir perde vardır. Bu perde yırtıldığında rüya gibi görünen rahatlık aniden kasvetli bir bulutun gölgesine dönüşebilir. Psikolojik olarak zihinsel uyarılma arttığında duygular karanlık bir arka planda kaybolur. Küçük bir eleştiri bile kalpte fırtına tetikler. Günlük hayatta ikizler bir toplantıda "harika fikir bu" derken hemen ardından aynı fikri eleştiren bir cümle kurabilir. Arkadaş ortamında esprili ve şakacı bir enerjinin kraliçesi veya kralı iken bir anda kapanıp sessizliğe gömülebilir. İlişkide bile "seni seviyorum" cümlesiyle "bana vakit ayırmadın" sitemi aynı anda kapı çalabilir. Bu yüzden ikizlerin dengesini korumak, bir yürüyen ip üzerinde dans etmekten farksızdır. Mitolojik düzeyde ikizler, Kastor ve Pollux kardeşlerin hikayesiyle bilinir. Biri ölümlü, diğeri yarı tanrıydı. Ortak kaderleri, ruhlarındaki çiftliği ve sürekliliği yüceltirdi. Ne var ki bu iki yüzlü varoluş, duygularını birbiriyle uyumlu tutmayı neredeyse imkansız kıldı. Aynı şekilde, bugünün ikizleri de iki ayrı enerjiyi bir arada taşır. Yaratıcılık dolu bir çocuğun coşkusu, bir dakika sonra endişeli bir yaşlının sorgusuna dönüşür. İkizlerin içindeki bu dengesizlik, bazen yaratılışının en güzel yanı olabilir. Sıradan anları bile heyecanlı hale getirir. Duygu değişimleriyle baş edebilen bir dost, her gününüzü farklı bir renge boyar. Ancak kalpteki kırıklar, fırtınada uçup giden yapraklar gibi savrulduğunda, onları yeniden toplamak zordur. İkizlerle yakın bir ilişkiniz varsa, sabırlı olmalı ve onun uçuşan düşüncelerine nazikçe eşlik etmelisiniz. Unutmayın, bazen en çılgın fırtına ardında en bereketli toprağı bırakır. 5. Terazi burcu, hava elementinin öncü niteliğiyle uyum ve adalet arayışını taşır. Venüs'ün yumuşak enerjisiyle donanan bu burç, her an her şeyi dengede tutmalıyım derdindedir. Ne var ki bu ideal, iç dünyasında sürekli bir gelgit oluşturur. Bir tarafta barış isteği, öte yanda kararsızlık girdabı. Terazinin dengesizliği, insan ilişkilerindeki en küçük sapmada hemen kendini gösterir. Astrolojik olarak Venüs'ün estetiği, teraziyi zarafet ve çekicilikle kuşatırken, aynı gezegen ilişkilerde hem verme hem almada dengeyi bozar. Psikolojik açıdan çatışmadan kaçınmaya programlı terazi, içindeki en ufak huzursuzluğu dile getiremez ve zamanla biriken sessizlik, aniden patlayan bir volkan gibi dışa vurulur. Böyle bir patlamada, bir dakikadır özenle koruduğu denge tamamen çöker. Günlük yaşamda terazi, sabah kahvesini "en iyisi şu mu?" diye tartarak içtikten sonra uyumu korumak için herkesin ruh halini gözetir. Arkadaşlar arasında orta yolu bulsa da kendi ruhuyla mı yoksa kararsız bir zihinsel monologla mı barışık olduğu belirsizdir. Sevgilisine "seni seviyorum" derken aynı anda "yarın akşam mı buluşsak yoksa başka gün mü?" diye kendini sorgular. Bu ikilik ilişkide sürekli bir belirsizlik havası yaratır. Mitolojik düzeyde terazi, adalet ve güzellik tanrıçası Afrodit'in terazisini taşır. Onun terazisi doğruyu bulmayı amaçlarken, terazi burçları her an doğruyu yitirir. Bu yüzden, "evet, evleneceğiz" derken 5 dakika sonra "hayır, belki başka biri" zihnini kurar. Duygusal kararlar, terazi için bir anlık rüya gibidir. Uyanmak ise tanrısal bir felaket. Terazinin dengesizliği, ihtiyaç duyduğu estetik ortamı korumak zorunda olmasından kaynaklanır. Her kırılgan notta "mesele olmasın" diye kaçındığı duyguların ağırlığı kalbinde çarpıp durur. Ona ulaşmak, gökyüzündeki beyaz perinin eşliğinde adımlamak gibidir. Rüya gibidir ama her an kaybolabilirsiniz. Teraziyi anlamak, denge terazisiyle ölçülen bir bilim değil, ince bir sanattır.
Dördüncü balık burcu, su elementinin değişken niteliği ve Neptün'ün hayal perdesiyle örülü duygular diyarıdır. Onlar, kalpleriyle ve hayal güçleriyle yaşayan birer rüya mimarı gibi görünürler. Bir an dünyayı sımsıkı kucaklayıp şairane notlar fısıldayabilir, ertesi an kendi yarattığı masalın karanlığında kaybolup sessiz bir çığlığa dönüşebilir. Balıkın dengesizliği, duygularının okyanus dalgaları kadar inişli çıkışlı olmasındadır. Psikolojik olarak balık en ufak bir imayı bile büyütür. Bir bakışı duygusal fırtınaya dönüştürür. Örneğin bir arkadaşının "yarın buluşalım" mesajındaki ufak bir noktalama işareti bile "beni seviyor mu?" sorusunu tetikler. Duyguları ve gerçeklikle bağlantısı titrek bir köprü gibidir. Bazen bu köprü sular altında kalır ve balık rüya ile gerçek arasında sıkışır. Günlük hayatlarında balık, sabah uyandığında dünya henüz rüya kokusunu taşır. O an kalbindeki umut her şeyden daha canlıdır. Fakat öğleden sonra bir telefon görüşmesi, "yarın buluşamam" dediğinde balıkın güneşi hızlıca batabilir ve içsel fırtınalar kopar. Bu fırtına ardında yalnızca ardına bakmayan bir sahil şeridi bırakır. Mitolojik düzeyde balık astrolojisi Afrodit ve Eros'un birbirine sarılmış iki balığı anlatır. Biri su altında kaybolmuş duyguları, diğeri ise yücelmiş aşkı simgeler. Balık burcu bu ikili karşıtlığı ruhunda yaşadığı için "bugün sevgi var, yarın yok" ritmini deneyimler. En derin sevgi en büyük yalnızlığa dönüşebilir. Balıkın dengesizliğini anlamak, gökyüzündeki su damlasının yeryüzüne düşüşünü izlemek gibidir. Her damla bir umut getirirken diğer damla bir hüzne dönüşür. İlişkide de balık bir an size evreni sunarken ertesi an yokmuş gibi kaybolur. Onunla yürüyen bir yolcu, masalın bitmemesi için sürekli masalı sürdüren birine dönüşür. Balık dengesizlikten değil, duyguların enginliğinden beslenir. Kırılgan bir inci gibi sessiz bir ağlamayı yutkunur. Onun dünyasında denge, bir fırtınanın ardında kımıldayan bir dalı sürüklemek gibidir. Üçüncü Koç burcu, ateş elementinin öncü niteliğiyle cesaretin ve ilk hamlenin sembolüdür. Yönetici gezegen Mars'ın ateşiyle yanar, hayatı bir savaş alanı olarak kucaklar. Duygularını ani bir patlama gibi dışa vurur. Sabrı yoktur çünkü her an yeni bir meydan okumadır. Koç'un dengesizliği, ateşin kontrolsüz fısıltısı gibidir. Küçük bir kıvılcım, büyük bir yangına dönüşür. Psikolojik olarak Koç yaraların kabuk bağlamasını beklemeden saldırır. Bir yakın arkadaşı "sen uzaksın" dese, "benim fikrim önemli değil mi?" diye bir tartışma çıkarır. Öfkesini anında yaşar, sonra da pişman mı yoksa gururlu mu olduğunu bilemez. Duyguların yoğunluğu, arkasından gelen soğuk bir boşluğa yol açar. Günlük hayatta Koç, sabah işe gitmeden önce iyi olduğundan emin değildir. Çünkü "kafana ne gelirse yap" mottosuyla yaşar. Öğlene kadar parlayıp patlar, öğleden sonra ise "neden kavga ettik" diye sorgular. Bir koçun öfkesini dindirmek, bir akaryakıt fıçısının ateşini söndürmek gibidir. Zamanla soğur ama izleri kalıcıdır. Mitolojide Koç bellum savaş ile bağlantılıdır. Her savaş rüzgarında kalbini savunmasını bilir. Bir kez "üzüldüm" dedi mi, orada bir yara izi bırakır. Ardından gelen "üzülme, ilerle" cümlesi, bir tifonun ardından sıfırdan inşa edilen bir yel değirmenini andırır. Koç'un dengesizliği, ateşin hem aydınlatıcı hem yıkıcı gücüdür. Onu seviyorsanız, ateşin sıcağına razı olacaksınız ama bir an sönerse kalbinizi buz tutmuş bir küle mıhlamıştır. Koç, en yoğun öfkesini bile aynı gün bir kahkahaya dönüştürebilir, bu da onun dengesinin en çelişkili yanı gibidir. Koç'un umursamaz tavrı, cesaretinin gölgesindedir. Duygularını bir volkan misali patlatır, ardından külleri savruk bir bekleyişe bırakır. Onunla yaşamak, küllerin bile tutuşabileceği bir ateşin kıyısında yürümektir. İkinci Akrep burcu, su elementinin sabit niteliğiyle derinlik ve dönüşümün simgesidir. Yönetici gezegenleri Mars ve Plüton'un gölgeleri altında duygularını en karanlık köşelerde saklar. Sevdi mi tam sever, kırıldı mı ise asla geri dönmez. Bu tutku ve intikam iksirinin birleşimi, bir gemide hem fırtınanın hem sakinliğin aynı anda yaşanması gibidir. Psikolojik olarak Akrep en ufak bir ihanet kıvılcımıyla kalbindeki kara delikleri harekete geçirir. Bir dostu "seni arayacağım" dese, bir gün sonra "aramadın" notu gelir. Bu not, akıntıda kaybolan bir mesaj gibi ruhunda karanlık çukur açar. İlişkide garanti aşk ararken, kırıldığında enkaz altında kalır ve yeniden doğmayı reddeder. Günlük hayatta Akrep, konuşurken bile kelimelerini sır gibi taşır. Her bakış sanki "ben bu sırdan vazgeçmem" der. Bu burcun dengesizliği, katıksız bir tutkunun gölgesinde gizlidir. En derin sevgi bir anda en soğuk intikam planına dönüşür.
Akrep'in fırtınası, göz açıp kapayıncaya kadar hem huzuru hem yıkımı getirir. Mitolojide Akrep Orion'u avladığı öyküsüyle bilinir. Ölümcül bir intikam için gönderilen dev akrep, avcının hayatını alır. Her ikisi de göğe yükseltilerek ölümsüzleştirilir. Bu, akrepin hem sevgiye hem öfkeye gözü kapalı bağlı olduğunu anlatır. Bir aşk ne kadar safsa, o kadar kıskanç bir intikam meyvesi büyüyebilir. Akrepin dengesizliği, tutkusunun ve kıskançlığının kaçınılmaz doğasında saklıdır. Onunla karşılaştığınızda sevgisi ve düşmanlığı aynı anda tanırsınız. Bir teşekkür bile akrepte "bunu neden yaptın?" sorusunu doğurur. Çünkü o duyguları bir nehir gibi değil, derin bir kuyuya dönüştürür. Akrepi gerçekten anlamak, bir lav akıntısının soğumasını beklemek gibidir. Sevdiği kadar nefret eder. Öyle bir ateş ki, bu ateşin ışığında hem kaos hem sükunet yeniden kurulur. Akrepin umursamazlığı, bir bakışla hem dünyayı hem kalbi kül edecek kadar güçlüdür. Birinci Yay burcu, ateş elementinin öncü niteliğindeki Yay burcu, yönetici gezegeni Jüpiter'in iyimser coşkusuyla beslenir. Hayat onun için bir serüvendir. Anı yaşar ve yarının gölgesine bakmaz. Ancak bu özgürlük aşkı, dengesizliğin ta kendisidir. Bir sabah kalsam mı derken, akşam artık bıktım diye gider. Psikolojik olarak, Yayın felsefi rüzgarları onu hep ileri iter. Ama bir gün bu rüzgar aniden yön değiştirir. Hayatını bir macera romanı gibi gören Yay, en ufak bir kısıtlama veya sorumluluk talebiyle huzurunu kaybeder. Bu da kalbini hızla bir yalnızlık bozkırına sürükler. Günlük hayatta birlikte film izlemeyi planlarken gitmeyeceğim dediği an hiçbir gerekçe sunmaz. Arkadaşları neden diye sorduğunda Yay ellerini omuz hizasında kaldırır ve "dün aklıma düşünce vazgeçtim" der. Bu umursamazlık kalplerde bir sarsıntı yaratır. Yarım kalan planlar birer kırık dal gibi savrulur. Mitolojide Yay Centaur Chiron'un bilge bir öğretmen olduğunu hatırlatır. Ama modern Yay, öğrenci olarak bile sabırsızdır. Chiron gibi bilgelik ararken ışığın altındaki yaraları görmezden gelir. Bu bilgelik açlığı bir bakıma dengesizliğin felsefi kılıfıdır. Çünkü gerçek dengenin sırlarında durmaktan korkar. Yayın dengesizliği şimdinin iksiriyle beslenir. Geleceğe dair en ufak bir görgü kuralı onu sıkar. Plan yapmak mı sorusu yanıt aramadan yeniden silinip gider. Sevgi sözleri bir dakika geçerlidir. Ertesi dakika "seninle olmak ister miyim?" sorusuna dönüşür. Bu, bir aşkı romanın finaline doğru giderek yok eden bir hikaye gibidir. Nihayetinde Yayın umursamazlığı, özgürlüğünü hiçbir şeye değişmemesinden kaynaklanır. Bu burç, kalbindeki ateşi beslemek için bazen her şeyi yakıp kül edebilir. Yayı tanımak, bir gökkuşağının ardındaki nihai gölgeyi görmek gibidir. O renkli duyguları bir an aldatıcı güzellikte yaşarken, ertesi an her şeyin kaybolduğunu anlarsınız. Ruh halini kontrol eden ve dengede tutan bir dümenimiz yoksa, bazen hayat denizinde savruluyoruz demektir. İşte bu 6 burç, dengede kalmaktan ziyade anı yaşamayı tercih ettikleri için birer duygusal yolcu gibi savrulurlar. Umarım bu videoda kalbindeki fırtınaları biraz olsun anlamanıza yardımcı olabilmişimdir. Videomuzu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca kanalımda astrolojinin derinliklerine dair diğer videoları da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.